Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Umarım hepiniz ve aileniz iyisinizdir ve sağlığınız da yerindedir. Bu videoya küçük bir sürpriz yaparak sevgili Neşe'nin çizim performansıyla başladım. İlerleyen dakikalarda neden böyle başladığımı sizlerle ayrıca paylaşacağım. Bu video kendi farkındalığımızı artırma konusunda sizlerle daha önce paylaştığım bölümleri bir araya getirerek meramımı tek seferde anlatma videosu olacak. Henüz daha önceki videoları izlemediyseniz hiç endişe etmeyin. Şimdi birazdan paylaşacağım kısa bilgilerle sizleri de düşündüm. Ama bu videodan sonra diğer paylaştığım videoları da mutlaka izleyin. Orada da çok güzel paylaşımlarda bulunmuştum. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Vizyon, misyon, değerler hep birlikte hareket etmesi gereken kavramlar. Bunlardan bir tanesi bile eksik kaldığı zaman hep bir yerlerde bir şeyler eksik kalıyor. Vizyonun eksik kalırsa yola çıkarsın ama nereye gideceğini bilemezsin. Yol boyunca hep bir şeyler başardığını zannedersin ama başını kaldırıp baktığında yanlış yolda gittiğini fark edersin. Hedefin olmazsa da sözün çok olur, aksiyonun eksik kalır. İlerlemek için seni motive edecek başarılar olmayınca da ya ilerleyemez ya da enerjin biter vazgeçersin. Değerlerin eksik olursa da hedefine ulaşmak için iyi veya kötü elinden ne geliyorsa her şeyi yaparsın, her yol sana mübah görünür. İyi insan olmanın gerekliliklerinden uzaklaşabilirsin. Hatırlarsanız bir de yeteneklerimizden bahsetmiştim önceki videolarımda. Yeteneğiniz olmayan bir alanda da bir iş yapıyorsanız da vizyon, misyon ve değerlerinizi daha verimsiz kullanırsınız. Hayattan alacağınız tat düşük olabilir. İlerleseniz bile en küçük bir olumsuzlukta pişman olma olasılığınız çok yüksek olur. Şimdi gelelim sevgili Neşe'nin çizimine. Aynen sevgili Neşe'nin çiziminde olduğu gibi bütün bu parçalar aslında bizim vücudumuzun uzuvları gibidir. Hepsi bir araya gelerek aslında bir bütüne hizmet ediyorlar. İşte yeteneklerimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu ve değerlerimizi birlikte uyum içerisinde yönettiğimiz duruma ben tek seferde karakter bütünlüğü diyorum. Karakter bütünlüğü olan insanlar alçak gönüllüdürler. Çünkü kendilerini bilirler. Hem kendilerine güvenirler hem de başkalarına güven duyarlar. Kendi duygularının farkındadırlar. Ama aynı zamanda etrafındakilerin de ruh hallerini bilirler. Kimsenin onlara doğruyu göstermesine gerek yoktur. Onlar seçimlerini her zaman doğrudan yana yaparlar. Nereden gelip nereye gittiklerini bilen bir halleri vardır. Sanki içlerinde doğal bir pusula var gibi. Bu insanlar her yaştan ve her cinsiyetten olabilirler. Köyden de gelebilirler, kentten de. Mutlaka en iyi okullardan mezun olmaları da gerekmez. Hatta hiç eğitim almayanlar bile vardır aralarında. Ama gördüğümüz zaman onları tanırız. Çünkü kendilerine benzerler. Başınıza gelmiştir mutlaka. Bazı insanlarla ilk defa karşılaştığınız zaman kısa bir süre geçmesine rağmen sanki o insanla yıllardır birlikteymişsiniz, birçok şeyi güzel bir şekilde paylaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bazı insanlarla da yıllarca beraber olsak dahi sanki ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi mesafeli ve tereddütlü davranırız. Buna sebep olan şeyin karşımızdakinin karakter bütünlüğüyle ilgili olduğunu düşünenlerdenim ben de. Karakter bizi diğer insanlardan ayıran nitelik ve özelliklerimizin birleşimidir. Hayatınızı ve kararlarınızı dayandırdığınız iyi ahlaki kurallardır. Bir nevi ahlaki ve etik kodlarımızdır. Bütünlük ise ahlaki ve etik kurallarımıza olan kararlı uyumumuzdur. Hayatımızı bu kodlara göre yaşamamızdır. Bütünlüğü olan kişi doğru olanı bilir, doğru olanı söyler ve doğru olanı da yapar. Mesela nazik, dürüst, adil olmaya inanıyor, bunu dillendiriyor ve her zaman ve her durumda bunu uyguluyorsanız o zaman bir karakter bütünlüğünüz olduğundan söz edilebilir. Bir gün öyle, bir gün böyle davranmıyorsanız ve inandığınız şeylere birebir uygun davranıyorsanız karakter bütünlüğünüz var demektir. Her gün böyle davrandığınız müddetçe de sizleri dışarıdan izleyenler sizlerin bir karakter bütünlüğünüz olduğunu söylerler. Karakter bütünlüğü aslında bir seçimdir. Özellikle de hiç kimsenin olmadığı durumlarda nasıl davranacağınızı belirler. Taksisinde bulduğu cüzdanı geri getirip sahibine veren taksici gibi, maçı kazanma anında olsa dahi rakibin sakatlığını görüp oyunu bırakan sporcu gibi. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bu gibi durumlar başkalarının sizi enayi görmelerine de sebep olabilir. Ama siz yine de aldırış etmez ve doğru bildiğinizi yaparsınız. Bu tür insanların karakter bütünlüğü de işte böyle zorlu durumlarda bile parçalanıp bölünmez. Başkalarının enayi görmeleri bu kişilerin kendi doğrularını hafife almalarına asla sebep olmaz. Buraya kadar ne anlatmak istediğimi gelin size şöyle güzel bir örnekle anlatayım.
2022 yılının Ocak ayında Avustralya'nın Melbourne şehrinde tenis dünyasının en önemli, en büyük turnuvalarından bir tanesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası oynandı. Bu turnuvaya gelene kadar birbirlerinin en büyük rakibi olan Federer, Nadal, Djokovic bu büyük turnuvaları 20'şer kez kazanmışlardı. Aralarındaki rekabetin büyüklüğüne ve dengesine bakar mısınız? Federer dizinden sakat olduğu için Djokovic de aşı karşıtlılığı nedeniyle Avustralya'daki bu turnuvaya katılamadı. Turnuvaya katılan Nadal ise turnuva boyunca harika bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Tenis severler finalde harika bir maç izlediler. Nadal setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen 5,5 saatlik bir mücadelenin sonunda 3-2 kazanarak akıllara kazınan harika bir zafer elde etti. Hem de 21. kez Grand Slam turnuvasını kazanan ilk erkek tenisçi oldu. Bu olaydan bahsetmemin sebebi bir spor spikerliği yaparak size turnuvanın final maçını anlatmak değil elbette ki. Bunu anlatmaktaki amacım tamamen başka. Orada olamasa bile bu maçın bir başka kazananı da oldu. Bu turnuvaya sakatlığı nedeniyle katılamayan, Nadal'ın en büyük rakiplerinden biri olan, rakiplerinin bile kendilerine majesteleri diyerek saygı duyduğu, tenis tarihinde en fazla bir numarada kalma rekorunu elinde bulunduran Federer, en büyük rakibi Nadal'ın final maçını kazanmasının hemen ardından herkesin yüreklerine dokunan, karakter bütünlüğünün bir kez daha görünmesini sağlayan, tarihe geçen bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabından. Nadal'ın bu tarihi başarısından bahseden haberlere baktığınız zaman aynı zamanda Federer'in mesajından da bahsettiklerini görürsünüz. Haydi şimdi bir büyük şampiyonun diğer büyük bir şampiyonu olan saygısını gösteren, turnuvanın şampiyonu olamasa bile karakter bütünlüğüyle nasıl gönüller şampiyonu olduğunu hep beraber görelim. Ne maçtı ama! Dostum ve büyük rakibim Rafael Nadal'a 21 Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçi olmanı kalpten kutluyorum. Birkaç ay önce bu konuyla ilgili şakalaşıyorduk seninle. Akıl almaz. Bir büyük şampiyonu asla hafife almamak lazım. Akıl almaz iş ahlakın, azmin, adanmışlığın ve mücadeleci kişiliğin benim için ve dünyadaki sayısız insan için bir ilham kaynağı. Bu dönemi seninle paylaşmaktan ve senin bu büyük başarılarını ve daha fazlasını elde etme gayretinde sana itici güç olmaktan gurur duyuyorum. Aynen senin de geride bıraktığımız 18 yılda yaptığın gibi. Eminim ki önünde hala büyük başarılar seni bekliyor. Ama şimdilik bu başarının tadını çıkar. Bu güzel mesajla bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.